Merhaba arkadaşlar. Bu uygulamamızda Python ile su faturası hesaplatacağız. Checkbox'larımızı ve radyo butonlarımızı kullanmayı öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar ben önce burada biraz şu formun özelliklerinden bahsedeceğim. Bakın form preview dediğiniz zaman veya Ctrl R yaptığınız zaman formu çalıştırabilirsiniz. Şimdi şunlar radyo buton arkadaşlar. Bunlar da checkbox'larımız. Bakın burada radyo buton ve checkbox'larımız. Radyo butonlar bizim kullanıcıya verdiğimiz seçeneklerden bir tanesini seçebilme hakkı tanıdığımız arayüz elemanıdır. Checkbox'lar ise birden fazla tercih yaptırabildiğimiz elemanlardır arkadaşlar. İkisinin arasındaki fark budur. Biz kullanıcıya metreküp biriminden arkadaşlar tükettiği su miktarını girmesini isteyeceğiz. Abonelik türünü belirleteceğiz. Burada daha sonra indirim alabileceği seçeneklerden kendisine uygun olanlarını seçtireceğiz. Hesapla dediğimiz zaman bize fiyatlandırmayı verecek. Bu fiyatlandırmayı ben Konya merkeze göre, KOSKİ'ye göre hazırladım arkadaşlar. Birim fiyatları vesaire. Siz kendi ilinizde, ilçenizde hangi aboneliği kullanıyorsanız hangi şirkete ona göre düzenleyebilirsiniz. Şimdi programı arkadaşlar başlayalım. Önce bir tane klasör oluşturuyorum. Su faturası isminde Python projelere. Video serimizde zaten hep bu şekilde devam ediyoruz. Stüdyoyu Visual Studio çalıştırıyorum arkadaşlar. Ve Visual Studio'yu bu klasör üzerinden açacağım. Bakın yerel bir klasör seçiyorum. Burada oluşturduğum su faturası üzerinden klasörü çalıştırıp açıyorum. Buraya su faturası klasörü geldi. Şimdi şu oluşturduğum Qt Designer'da oluşturduğum tasarımı PyQt 6 üzerinden Python dosyasına dönüştüreceğim arkadaşlar. Bunu kaydediyorum. Farklı bakın save as diyerek kaydedeyim. Çünkü daha önce şey yapmadık arkadaşlar. Ben kaydetmiştim deneme amaçlı. Ancak şurada bir düzenleme yapayım. Sizin de görün. Şimdi mesken radyo buton işletme ise radyo buton 2. Bunları karıştırmayız ama şunları arkadaşlar ya açık bırakıp bakmamız lazım hangisiydi diye. Yani isimlerine ya da şuradan name'lerini değiştirmeniz lazım özelliklerinden. Ben açık bırakıp bakacağım arkadaşlar. Siz yaparken ya name'lerini değiştirin ya da buraya açık tutup hangi özellik hangi isimdeki checkbox'taydı ona dikkat edin. Şimdi save as diyorum. Bunu su faturası yazılan kısma arayüz olarak kaydediyorum arkadaşlar. Buraya geliyorum. Bir de şu bizim dönüştürme kodumuz vardı. Bunu da arkadaşlar ben dönüştürme kodunu yine aynı klasörün içine paylaşacağım. Zaten videonun açıklamalar kısmında bu klasörü tamamen su faturası yazan klasörde tamamen paylaşacağım arkadaşlar. Dönüştürme kodunu da oradan almış olursunuz. Buradan terminalimi açıyorum. Dosyalardan da dönüştürme kodunu açıyorum arkadaşlar. Bakın şu arayüz py ve şu kısım hesap arayüz u'yu değiştirmem lazım. Burası su alt tire fatura küçük harflerle yazalım. Alt tire fatura alt tire arayüz. Bunu yazmamın sebebi arkadaşlar benim dönüştüreceğim dosyamın ismi olması bu. Şimdi buraya da yeni alacağı ismi yazıyorum. Buraya da arkadaşlar aynı isimle yazayım, dönüştüreyim. Ancak Python dosyası olacak. Tek değişen dosya türü olacak. Bunu kopyalıyorum. Terminale geliyorum. Burada yapıştırıyorum arkadaşlar. Enter diyelim. Kapatalım şimdi. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi dönüştürme kodumuz hemen altında Python dosyamız. Bu Python dosyamızı bir çalıştıralım. Kodlarımız geldi. Bakın oluşturduğumuz bütün form elemanları burada. Biz Qt Designer'la tasarlayarak bunları kodlamaktan kurtulduk arkadaşlar. O yüzden kullanıyoruz. Çalıştıralım programımızı. Evet bakın buraya bilgileri, form elemanlarımız, arayüz elemanlarımız geldi. Şimdi arkadaşlar hep çalışırken şunu yapmıştık. Yeni bir dosya açıp main Python dosyası olacak ana dosya. Tasarımı oraya import edecektik. İçine alacaktık ve kodlamayı orada yapacaktık. Çünkü bu dosyayı tasarımı değiştirdiğimizde kodlarımız etkilensin istemiyoruz. Bunu daha önceki videolarımızda hep bahsettik. O yüzden hemen hızlı geçiyorum. Yeni bir dosya açıyorum.
Python dosyası. Bu dosyayı arkadaşlar yine aynı klasörün içine kaydediyorum. Bakın. Su faturası klasörümün içine main ismiyle kaydediyorum. Evet, şimdi buraya hemen hızlı bir şekilde kütüphanelerim ve kodlarımı yazarak o arayüz Python dosyamı import edeceğim arkadaşlar. Yani ilk defa bu videoda beni izlemeye başlamışsanız mutlaka ilk 3 videoyu arkadaşlar izleyip buralara gelmeniz gerekiyor. Çünkü bu kısımları detaylıca o videolarda anlattım. O yüzden burayı hızlı yazıyorum. Kütüphanelerimi ekliyorum burada. Bir de arkadaşlar bunu kaydedip kapatıp tekrar açtığımda otomatik doldurma çalışıyor. Ben de o yüzden kapatıp açıyorum Türk usulü. Qt 6'dan sistem arayüz elemanlarını import edeceğiz. Şimdi bunlar standart arkadaşlar. Şurayı değiştireceğiz. Bakın bizim oluşturduğumuz, import etmek istediğimiz dosyanın ismi su alt fatura alt arayüz olduğu için buraya o dosyanın ismini yazacağım. Şu üst kısımlar hep genelde aynı kullanacağımız bölümler. Ben su alt fatura, tabi bu iki dosyanın da aynı dizinde olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. O da önemli. Diğer projelerden kopyala yapıştırla da kullanabilirsiniz arkadaşlar bu kısım, üst kısımları. Şimdi uygulama nesnesi oluşturuyorum. Q Application'dan. Burada arkadaşlar pencereyi oluşturacağım. Şu nokta olacak arkadaşlar. Virgül yazmışım. Evet, şimdi doğru oldu. Uyarı veriyordu. Evet. Şimdi UI'nin ayarını setup'ını ayarlayalım. Burada arkadaşlar pencereyi seçeceğiz. Son olarak pencereyi göstereceğiz. Sistemi durduracağız arkadaşlar. Bir çalıştıralım kodlarımızı, görelim. Evet, bakın main PM'in içine artık ben su alt fatura alt arayüzdeki bütün arayüz elemanlarını ekledim. Şimdi artık kodlamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Kodlama için şöyle bir arkadaşlar ben hazırladım, diyagram hazırladım. Şimdi tabi burada nasıl hesaplama yapacağımızı anlatacağım. Ona göre de arkadaşlar koda aktaracağım. İç içe if yapılarımız olacak. O yüzden yavaş yavaş size, eğer benimle birlikte yapıyorsanız durdura devam edin. Takibi biraz zor olabilir. Şimdi arkadaşlar hesaplama yaparken ilk bakacağımız şey mesken mi işletme mi o olacak. Çünkü farklı hesaplamalar var. Metreküp fiyatları değişecek. Meskenlerde birinci ve ikinci kademe iki tür fiyatlandırma var. Bu iki tür fiyatlandırmanın hangi şartlarda olduğunu buraya belirttim arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra atık su bedelini hesaplayacağız. Sonra hem KDV su için hem de atık su için KDV'yi hesaplayacağız.
En sonunda da indirim var mı? İşte 65 yaş üstü veya gazi şehit yakını gibi bir durumdan indirim alıyor mu? Onu hesaplayıp ekranımıza yazdıracağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar kodlamaya. Sürekli buraya dönüş yapacağım zaten ben. O ekrana, resime dönüş yapacağım. Önce butonumuzun olayını bir tanımlayalım. Tek bir olay var zaten butonumuzun olayı. Tıklama olayını kullanacağım yine. Buton tıklandığında arkadaşlar hesapla diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Hesapla fonksiyonuna ulaş dedim. Hesapla fonksiyonunu görmüyor tabii ki. Buraya biz onu tanımlayacağız. Define'dan hesapla diyorum. Parantez açıp kapatıyoruz. Arkadaşlar burada girintilere çok dikkat edelim. Çünkü dikkat etmezsek bu girintiler programda program derlerken çok önemli hata verecektir. Siz de eskiden eğer programlama biliyorsanız blok parantez, süslü parantezler kullanılırdı C Sharp'ta ve işte PHP programlarda kullanılır. Python'da bu yok. Onun yerine bu girintiler çalışıyor. O yüzden programın okuması için derleyicinin çok önemli. Dikkat edin sizden. Şimdi buraya ilk yapacağım iş 3 tane değişken hazırlayacağım arkadaşlar. Tanımlayacağım. Değişkenlerim birinci kademe mesken için, ikinci kademe mesken için bir de tek kademe işletme için olacak. Şimdi bunu alalım. Şuraya tekrar geçiş yapalım. Hatta şunu kapatayım. Qt Designer'da bu Qt Designer açık kalsın arkadaşlar. Buna geri dönüş yapacağım. Buraya önce mesken kademe 1 diyorum. Bu arkadaşlar sabit bir değer olacak. Buradan bakıyorum. Gireceğim değeri 27.95 bu. Biz onu TL olarak düşüneceğiz arkadaşlar. Dönüştüreceğiz sonra. Yazarken metini öyle yazdıracağız. Yani biz sayıyı kullanacağız tabii ki. Bir de mesken kademe 2 yapıyorum arkadaşlar. Bu da ikinci kademelerin fiyatlandırması. 39.66. Bir de arkadaşlar iş yeri diyorum. Kademe diyorum. Eşittir diyelim. Bunun fiyatına da bakalım arkadaşlar. Bu resmi de ben paylaşırım arkadaşlar şeyde. Klasörün içinde. 56.28 56.28 diyorum. Şimdi hesaplamalarımı yaptım. Artık şartlarla programı genişletmeye, yazmaya başlayalım arkadaşlar. İlk bakacağımız iş, bakın, kullanıcı, abone mesken mi yoksa işletme mi? Önce bunu bir kontrol edeceğim. Bunu da şu radyo butonundan kontrol edeceğim arkadaşlar. Bakın şuradakine. Bunu nasıl kontrol edeceğiz? Diyeceğiz ki bu radyo butonu mu işaretlenmiş yoksa bu radyo butonu mu? Hatta ben başlangıçta meskeni seçili olarak verdiğim için artık arkadaşlar ikisinden birisi mutlaka seçili olacak. Başka alternatif olmadığı için sadece if else diyeceğim burada. Diyorum ki if o ilk radyo butonumun ismi arkadaşlar bakın şuradan görelim. Bu isimlere bakmak için kullanacağım. Değiştirip de kullanabilirdik de. Radyo buton. Şimdi diyorum ki radyo buton 1 mi tıklı seçili yoksa 2 mi ona bakacağım ve başlangıçta da şu checked özelliğiyle bunu aktifleştirdim. Varsayılan olarak mesken ayarladım. Şimdi if ui diye ulaşacağım. Ui nokta birinci radyo butonu meskendi. Arkadaşlar burada is check diyerek onun evet şöyle seçili olup olmadığını anlayabileceğiz arkadaşlar. Bakın is check komutu bizim bu radyo butonumuza bakacak. Evet mi hayır mı bir sonuç döndürecek. Evetse buraya arkadaşlar komutumuzu yapacağız. Kodlarımızı yazacağız. Şimdi ben buraya bir açıklama ekleyeyim. Ondan sonra devam edelim. İkinci else'yi de tanımlayalım. Burası mesken için diyorum. Kodla mesken için diyorum. Değilse arkadaşlar geri geliyorum. Elif diyorum. Artık burası da ben sürekli açıklamalar yazarak gideceğim arkadaşlar. Pardon elif değil else diyecektim. Yani iki tane ihtimalim var. Çünkü iki butondan biri mutlaka seçili olmak zorunda.
else diyeceğim arkadaşlar ve buraya gelip işletme için kodlarımı yazacağım arkadaşlar. Evet, bir çalıştıralım. Ne? Herhalde herhangi bir kod yazmadığımız için mi? Evet, herhangi bir kod yazmadığımız için hata veriyor arkadaşlar. İçinde herhangi bir kod yazmadığımız için. Peki, şimdi devam edelim. Sonra çalıştırırız. If'te dedik arkadaşlar. Is radyo buton çekse mesken seçilidir. Kodları buraya yazacağız. Else değilse o zaman işletme seçilir. Buraya işletmenin kodlarını yazacağız. Şimdi if'e geliyorum. Burada arkadaşlar yine bir iç içe if yapısı olacak. Yine bir if yapısı var. Şimdi kademe fiyatı arkadaşlar değişecek. Peki neye göre değişecek kademe fiyatı? Kullanıcının hane halkı sayısına, elektronik kartlı olup olmamasına göre değişecek. Şimdi bu iki ihtimal birden gerçekleşiyorsa da biz en uygun, kullanıcıya en uygun olan kademeyi ihtimali kullandırtacağız. O yüzden ilk bakacağımız elektronik kartlı sayaç var mı yok mu? Bu varsa arkadaşlar bu daha avantajlı olduğu için buradan kullandırtacağız. Yani 6 kişilik bir aile de olsa bunu değil bunu baz alacağız. Değilse elif diyeceğiz. Burayı kontrol edeceğiz. O da değilse diğer kullanıcılar olan kısmı tanımlayacağız. Bakın buraya geliyorum şimdi. If'in içinde yeni bir if açıyorum. Bak şurayı, şu else'yi karıştırmayın. O artık işletmenin kısmı. Burada diyorum ki if, şimdi şeyi kontrol edeceğim arkadaşlar. Checkbox'ım seçilim. Hangi checkbox'ıma bakacağım? Buradaki elektronik kart sayaç. Yani checkbox 4. Buraya geliyorum. If ui nokta checkbox 4 nokta is eğer bu seçiliyse buraya arkadaşlar kodlama yaparken bundan not alalım. Kartlı abone diyelim. Değilse yazalım şimdi arkadaşlar. Şurada iki noktayı koymayı unuttum. If'lerde parantezi kapattık. If'lerin en sonuna iki nokta koymayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi değilse burada elif diyorum. Ben hep parantezle diğer dillerden alışık olduğum için koyuyorum arkadaşlar. Sonra siliyorum ama parantez kullansanız da olur. İkinci bu sefer şu checkbox'ıma bakacağım. Bu checkbox'ım hangisi? 6 kişi olan checkbox yazan. Bunların isimlerini değiştirebilirdik de ben yapmadım arkadaşlar. Bu sefer checkbox seçilim. Yani ailede yaşayan 6 kişi var. Bakın önce şunu kontrol ettim. Elektronik kartlı mı? Değilse şu mu diye bakıyorum. Değilse bunu kullanacağım. Else de bunu kullanacağım. ui nokta checkbox nokta is burada arkadaşlar 6 kişi ve üstü diyorum. Durum geçerli. Burada yine sonuna iki noktayı koymayı unuttuk. İki noktamızı koyalım. En son arkadaşlar else ile iki noktayı koyalım. Burada da artık normal abone. Şimdi arkadaşlar bu yorum satırları kod olarak görmediği için şunlarda hata veriyor. Yani if'ten sonra bir şey yazmadın manasında. Biz kodları yazdığımız zaman bu uyarılar düzelecek. Şimdi buraya kadar olan kısmı tekrar gözden geçirelim. Önce elektronik kartlı mı diye baktık. Değilse 6 kişi mi diye baktık. Değilse de arkadaşlar diğere aktardık. Bundan sonra hesaplamayı yapıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar hesaplama için şuraya geçelim. Bakın bizim şu bilgilerimizi saklayacak değişkenlere ihtiyacımız var. Bir de line edit'ten gelen bilgiyi saklayacak değişkene ihtiyacımız var. Bunları tanımlayalım. Sonra bu önce mesken için olan kısmı tamamlayalım. Önce arkadaşlar su miktarı diyelim. Bu tüketilen su miktarı olacak. Buralarda tanımlamalarda Türkçe karakter kullanmıyoruz arkadaşlar. Bilgiyi float'a çevirerek alacağım.
Float'a çevirmemin sebebi ondalıklı sayı saklayacak arkadaşlar. Ondalıklı olabilir bu. Burada bilgi bize line edit'ten gelecek arkadaşlar. Line edit hangi line edit olduğuna da şuradan bakalım. Bakın tıkladığımda line edit yazanı seçiyoruz. Bunları isimlendirmedik. O yüzden buradan bakacağız sürekli. Line edit'ten nokta text diyeceğiz arkadaşlar. Parantez içine açtık, kapattık. Şimdi burada su miktarı artık kullanıcının tükettiği su miktarı oldu. Bize su bedeli diyelim. Kullanılan su bedeli diyelim buna. Veya su alt bedeli diyelim. Başlangıçta bu değerimizi 0 yapalım arkadaşlar. Sonra atık su bedeli diyelim. Atık su bedeli, bunu da 0 yapalım. Bu da atık su bedelini tutacak. Yani şuradaki bilgiler için, hepsi için arkadaşlar bir değişken tanımlayacağım. Önce bunu aldım. Sonra su bedelini aldım. Atık su bedeli. Şimdi KDV su, KDV atık su yapalım. Onlar için değişkenlerimizi tanımlayalım. KDV su. Aslında arkadaşlar daha az değişken kullanarak yapabilirim ama karışsın istemiyorum. Detaylı olsun. KDV artı atık su diyorum buna. Biraz daha siz okurken kodlara rahat okuyun diye uzun uzun yapıyorum. Değişkenleri her biri için ayrı ayrı tutuyorum. KDV su, KDV atık suyu da aldık. İndirim diyelim arkadaşlar. İndirim miktarı ve ödenecek tutar diyelim. Bunların hepsini tutacağımız değişkenleri tanımlayalım. İndirim diyorum. Buna da eşittir 0. Bir de ödenecek tutar diyorum. Bu da başlangıçta 0. Bunların hepsi başlangıçta 0 olsun. Şimdi arkadaşlar geldik birinci if'imizin içine. Birinci if'imizde mesken olduğunu tanımlamıştık. Şimdi meskense bakıyoruz. Kartlı abonelerde ödeme nasıldı? Bakalım. Buraya geliyorum. Kartlı abonelerin tamamı birinci kademe olacak. Ne yapacağız? Su bedelini birinci kademe ile kullandığı su bedelini çarptırarak hesaplayacağız. Atık su bedelini de birim fiyatını %50'siyle çarptırarak hesaplayacağız. Tek tek hesaplayalım. Buraya gelelim. Kartlı abone yazısını silmeyelim. Açıklamamız dursun. Burada arkadaşlar bakın. Su bedeli yazmıştım. Su bedeli eşittir diyorum. Aldığım su miktarıydı. Su miktarı çarpı su miktarı çarpı kademe 1. Mesken kademe 1 olacak. Ama ne zaman olacak? Pardon, burada bir hata yaptık arkadaşlar. Yanlışa. Yok, evet. Kademe 1 doğru. Şimdi şöyle. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Burada her zaman birinci kademe geçerli. İkinci kademe geçerli değil. Herhangi bir kontrol yapısı kullanmama gerek yok. O yüzden doğrudan evet çarpı mesken kademe 1 diyorum. Evet, su bedelini hesapladık. Birinci formülümüzde. Şimdi ikinci formülümüzde neyi hesaplayacağız? Atık suyu hesaplayacağız. Atık su bedeli birim fiyatın %50'si olacak arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. Atık su bedeli eşittir. Su miktarı çarpı diyeceğim arkadaşlar. Mesken kademe 1 çarpı 0,0.5 diyeceğim arkadaşlar. Yani kademe 1'in yarısıyla çarpacağım. Şimdi mesken kademe 1 bizim arkadaşlar birim fiyatımızdı. Biz onun %50'sini yani yarısını aldık. 0,5 ile çarptırdık. Ve bunu da su miktarıyla çarptırarak atık su bedelini hesaplamış olduk arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bakıyorum. KDV su için %1 olacak. Atık su için %10 olacak. O zaman şuradan KDV suya geliyorum arkadaşlar. Burada %1'di. Eşittir. Su bedelinin %1'i su bedeli çarpı %1 dediği için arkadaşlar 1 bölü 100'de çarptırmam lazım. Yani 0,01 yapmam lazım arkadaşlar. 0,01 ile çarptığımızda 1 bölü 100'de yani %1'ini almış oluruz. KDV
Atık suda arkadaşlar atık su bedelinin %10'u değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bakalım. Atık su bedeli neredeydi? KDV atık su için %10. Atık su bedelinin KDV atık suda eşittir. Atık atık su bedeli çarpı bunu da arkadaşlar 10 bölü 100 yani %10 10 bölü 100 dediğimizde 0,01 yapar. 0,1 benim klavyemin üzerinde arkadaşlar ben Arapçada kullandığım için Arapça harfler var o yüzden bazen yazımda problem yazabiliyorum. Kusura bakmayın harfleri ondan karıştırıyorum. KDV atık su bunu da hesaplamış olduk. Bakalım arkadaşlar şimdi neyi hesapladık? Atık su bedelini aldık. Şurada tamamını birinci kademeden hesapladık. Evet. KDV %1 atık su için %10 yaptık. Atık su bedelinde de birim fiyatı %50 yaptık değil mi? Su bedeli mesken çarpı su miktarı. Atık su bedeli meskenin yarısı birim fiyatının yarısı çarpı su miktarı oldu. Su için KDV'miz su bedeli çarpı 1 bölü 100 oldu. %1 oldu. KDV atık suyumuzda arkadaşlar atık su bedelinin çarpı 0,1 değeri oldu. Şimdi indirimler arkadaşlar hem işletmelerde hem de meskenlerde hem de bütün ihtimallerde aynı. Yani şu indirim, şu iki indirim buradaki bütün durumlar ve işletme için de aynı olduğu için onu en sona bırakacağım. İndirimleri en son yaptıracağım. Burada sadece toplamı hesaplayacağız arkadaşlar. Ödenecek tutar eşittir. Ödenecek tutar bunların hepsi arkadaşlar. Su bedeli artı atık su bedeli artı KDV su artı KDV atık su diyorum. Evet hepsini ödenecek tutar bu. Ancak arkadaşlar indirim olursa indirimi buradan düşeceğiz arkadaşlar. Hatta bunu en sonunda da hesaplatabiliriz. Yapılacak indirimi bunun üzerinden de hesaplayabiliriz. Buradan hesaplarız arkadaşlar yapılacak hesabı. Şimdi kartlı abonenin durumunu yaptık. Hesabı yaptık. Gelelim arkadaşlar ikinci durumumuza. Hane halkı 6 kişi veya üzeri ise bakın burada iki ihtimal var. Kullandığı su miktarına bakacağız. 20 metreküpten düşükse birinci kademeden, yüksekse ikinci kademeden hesap yaptıracağız. Buraya arkadaşlar iç içe if'i yine tekrar kullanıyorum. Bakın bunun altına bir if daha kullanıyorum. Diyoruz ki şurayı şöyle kapatalım. Çok az açık olmasın. If ben bu bilgiyi nerede almıştım arkadaşlar? Su miktarıyla almıştım. Su miktarı diyorum. Su miktarı küçüktür ya da eşittir 20 ise yani bakın 20 metreküpten küçük veya eşitse diyorum. O zaman birinciye göre hesaplama yapacağım. Şimdi şu kısımlar aynı arkadaşlar. Burayı kopyalayayım. Biraz hızlı gitmek için. If'imin yazdıktan sonra sonuna iki noktayı koymayı unutmuyorum. Bu if'e girdim. Bakın burada bakın girintiyi ayarlamazsanız hata verir demiştim. Bunları şöyle ayarlamamız lazım arkadaşlar. Aynı hizaya getirelim. Derleyicimiz kodu doğru okusun. Evet şimdi 6 kişi ve üstü olan durumlarda arkadaşlar şimdi su miktarı 20 metreküpten küçükse su bedelimiz su miktarı çarpı birinci kademe mesken oldu. Atık su bedeli yine mesken kademesinin yarısı çarpı su miktarı oldu. KDV su bedelinin %1'i KDV atık su o da %10 oldu arkadaşlar. Burası tamam. Şimdi geliyorum. Değilse peki 20'den fazlaysa zaten değilse o ihtimal arkadaşlar başka ihtimal kalmadı. Buraya else diyorum. Şurayı şöyle silelim arkadaşlar. Else bu sefer arkadaşlar ikinci kademeden hesaplatacağım. Şurayı kopyalayayım sadece
Kademe kısımlarını değiştireceğim. Bakın bu durumda su bedeli su miktarı çarpı mesken kademe 1 olmayacak arkadaşlar. 20 metreküpten yukarıdaysa kademe 2'den hesaplayacağız. Evet, şuradan kademe 2'yi seçiyorum arkadaşlar. Mesken kademe alt tire 2 olacaktı herhalde. Yanlış mı yazdım? Evet, mesken kademe alt tire 2. Bunu arkadaşlar şurada da değiştirmem lazım. Atık su bedelinde de fiyat arttığı için şurada da aynı değişikliği yapmam lazım. Kopyala yapıştırlarda dikkat edin arkadaşlar. Şey yapabilirsiniz, karıştırabilirsiniz, unutabilirsiniz kopyaladığınız yerde değişiklik yapmayı. Bunun yani o yüzden tek tek kontrol edelim. Bunun dışında KDV su ve su bedelleriyle ilgili bakın burası hep standart olacak. %1'i atık su %10'u su bedelinin ödenecek tutar. Bunların 1, 2, 3, 4 kalem hepsinin toplam olacak. Yanlışımız var mı bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Evet, en son indirimleri hesaplatacağız demiştik. Şimdi nereye yaptık? Biz kartlı aboneyi yaptık. Kartlı abone ise değil de 6 kişi ve üstü kişilerse burada checkbox'ı kontrol etmiştik. O da değilse normal abone dedik arkadaşlar. Bu sefer burada bakalım neymiş kuralımız. 0-15 metreküpe kadar birinci kademe, 15 metreküpten yukarıda olanlar ikinci kademe. Yine bir arkadaşlar burada kontrol ifadesi var. Diyorum ki if su tüketim miktarı küçük eşit 15 metreküpse, şimdi arkadaşlar burada bu if'te bu else'nin içinde yazılmış oluyor. Şuraya kopyalayalım. 15 metreküpten küçükse direkt buraya yapıştırayım arkadaşlar. Uzun uzun yazmayacağım. Şöyle. İşte bu arkadaşlar C Sharp'ta falan süslü parantezler daha kullanışlıydı. Bunları içeri almamız lazım. If'ten içeri girmesi lazım arkadaşlar. Girinti içeri verelim. Python'ın bu yapısı hoşuma gitmiyor. Su miktarı 15'ten küçükse mesken birinci kademeden su miktarını çarptırdık. Mesken birinci kademeden atık su bedelini hesaplattık. KDV ve KDV atık suyu hesaplattık. Ödenecek tutarı bulduk. Şimdi burada arkadaşlar ödenecek tutar tekrar söylüyorum indirimlerden sonra revize edilecek. Yani onu unutmayalım. Şimdi buraya gelelim. If bu if geçerli değilse o zaman şu else'yi yapalım. Yani bunun dışındaki durumu yapalım. Else'den sonra 2 nokta koyuyorum. Peki o zaman ne yapacağız arkadaşlar? İkinci kademeden işleme sokacağız. Bunu kopyalıyorum. Burada kademeyi mesken kademe, evet, mesken kademe 2 alt tire kademe 2, burada da mesken kademe 2 yapıyorum. İki yerde değiştiriyorum arkadaşlar. Bakın ikinci durumda yani 15'ten fazla kullanmış 15 metreküpten normal abonemiz. Mesken kademe 2'den yapıyoruz. Atık su bedelinde de mesken kademenin yarısını alıyoruz. KDV'leri hesaplatıyoruz. Sonucu hesaplatıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar biz bu kadar şey yazdık ama bunlardan birisi çalışacak. Yani önce radyo butona bakacak. Radyo buton tamamsa dedi. Bir tamamsa dedi. Mesken seçilmiş demek ki bir üstteki radyo butonumsa. Burada bunu yapacak. Bunu yaparsa zaten diğerlerinin hiçbirini yapmayacak. Eğer bu değilse şuna bakacak. Buradaki 6 yaş üstünü seçmişse de ikisini birden yapmayacak. Bakacak 20 metreküpün altındaysa bunu yapacak. Değilse buradan hesaplatacak. Eğer bu checkbox seçili değilse bu sefer ikinci seçenekte olmadığı için else'ye gelecek. Yani normal abone kabul edecek. Buraya dikkat edin. Bakın burada iç içe giderken yapıya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şeyi bitirdik. Normal aboneyi de yaptık. Bakın şu kısmı tamamen hesaplattık. Altına iniyoruz. İşletmelerse işletmeler şurada arkadaşlar. Onu en başta ayırmamın sebebi buydu. Bakın T buradaki if onunla bağlı. Yani eğer meskense buraya girdi. Meskeni seçmediyse kullanıcı işletmeyi seçtiyse
Şu kodların hiçbirisini görmedi zaten arkadaşlar. Buraları komple atladı. Direkt buraya geldi. İşletme için ne yapacağız bakalım. İşletme için yazacağımız komut basit arkadaşlar. Şöyle, orada çok bir şartımız yoktu. İşletmede dikkat edeceğimiz tek şart arkadaşlar, atık su bedelini hesaplarken eğer işletmenin arıtma tesisi varsa %50'sini değil de %25'ini hesaplayacağız. İşletmede tek kademe kullanacağız, 56-28. Başka da bir değişiklik yapmayacağız. O yüzden yine şu kodu alıyorum arkadaşlar. Kopyalıyorum. Bakın aynı şeyden devam ediyorum. Buraları temizleyelim arkadaşlar. Getireyim. Kopyala yapıştırın. Bu hizalamaya dikkat edin arkadaşlar. Girintiler ayarlamadığınız zaman çalışmayacak. Uzun uzun yazmak istemedim. Kopyala yapıştır yaptım. Size dikkat ederseniz böyle daha kolay olur. Şimdi burada meskenin artık kademesinden değil, işletme kademe. Bunu oluşturmuştuk. Oluşturmadık mı? Üstüne bakayım. Değişkenimizin ismini de vermiştik. İş yeri kademe. Evet. İş yeri kademe diye oluşturmuştuk arkadaşlar en başta. İş yeri kademe diyorum. Yani su miktarını iş yeri kademeyle çarptırdım. Burada da arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bakın sadece şurada bir if kullanacağım. Hatta bunu üste alalım. Çünkü burada bir şartımız vardı. Yani bütün hepsi için arkadaşlar ayrı ayrı iki tane şu kodları yazmak istemiyorum. Şöyle yapalım. Başta yapalım onu. If diyorum. Şimdi burada hangi checkbox olduğunu bir kontrol edeyim. İşaretleyeceğim. Arıtma tesisi bulunan yani checkbox 5. Diyeceğim ki checkbox 5 işaretliyse %25'ten hesapla. Değilse %50'den hesapla diyeceğim. Bakın onu şu üstte yapacağım. If diyorum. Nokta checkbox 5 nokta is check diyorum arkadaşlar. Eğer bu checkbox seçiliyse iki noktamızı koyalım. Sadece şimdi burada şeyi hesaplayacağım arkadaşlar. Atık su bedelini buna göre hesaplatacağım. Bunu alıyorum. Seçiliyse atık su bedelim 0,5 değil de 0,25 olacak. Yani %25 ile burada mesken kademe olmayacak arkadaşlar. Burada kullanmam gereken iş yeri. İş yeri kademe olacak. Bunu ayarladım. Bakın else'ye geliyorum. Bu seçili değilse bu durumda da bu kodu kopyalıyorum arkadaşlar. 0,5 ile çarptıracağım. Yani o kadar basit. Şimdi önce arkadaşlar su bedeli bakın etkilenmediği için, yani su bedeli ve diğerleri etkilenmediği için bunları if'in içinde tekrar yazmadım arkadaşlar. Burada sadece şunu yaptım. Dedim ki checkbox 5 işaretliyse, yani şu checkbox'ım işaretliyse o zaman %25, bakın buradaki şart vardı. Neredeydi şartımız? Şurada %25 olarak uygulanır diyordu. O zaman dedim iş yeri kademenin su miktarını, atık su bedeli için bu sadece geçerli, su miktarı çarpı iş yeri kademenin %25'ini al dedim. İşaretli değilse o zaman su miktarı çarpı 0,0.5 diyorum arkadaşlar. Evet, şimdi diğerlerini devam ettirelim. Su bedelimiz su miktarı çarpı iş yeri kademe olacaktı. Burada bir sıkıntı yok. KDV su bedeli yine su bedelinin 0,01 olacak arkadaşlar. KDV atık suda atık su bedelinin %10 olacak. Bakın buralarda herhangi bir değişiklik yok. Şimdi arkadaşlar else'min içindeki if ve else'yi de yaptık. Şu kısım dikkat edin. Şu kodların devamı arkadaşlar. Şu else'nin parçası. Yani şu if'in ya da else'nin içindeki komutlar değil. Yani bunu karıştırmayın. Hem de görmüş de olduk böylece. Bunlar else'den geliyor bakın.
Yani şunların devamı. Burayı yaptı, buradan devam ediyor. Bu ne else'nin içine girer ne de if'in içine girer. Şu ana else'nin kodu. Şimdi bütün hesaplamamızı yaptık. Yazdırma kısmına geleceğiz ama burada arkadaşlar çıkıyorum. Bütün şu if ve else'nin, bakın şu if ve else'nin dışına çıkıyorum. Şuraya sadece şu def hesapla kısmına, define hesapla kısmına kadar geliyorum. Bakın hiçbir if'in else'nin görmediği şu kısma geliyorum. Şuraya. Şimdi burada şeyi kontrol ettireceğim arkadaşlar. Burada çok önemli arkadaşlar, bakın burada girinti verirseniz else'nin içine, if'in içine veya şu else'nin içine girmiş olursunuz. Ben hiçbirinin içine girmeyeceğim. Ana hesaptan devam ediyorum. Yani şuradan şu değişkenleri tanımladığım hizadan, bakın şu hizadan devam ediyorum. Bu şartların dışında. Zaten şartları sağladım. Değişkenlerimi tanımladım. Burada artık şeyi kontrol edeceğim. 65 yaş ve malul gazi durumunu yapacağım. Bunu niye if'lerin içinde yapmadım? Hepsinde ortak olduğu için en sona bıraktım. Bunu da görmüş olun. Bu şekilde de kullanılabilir. Şimdi arkadaşlar bir if daha açıyorum. Bu if diğer if'lerden bağımsız bir if arkadaşlar. Yani kodu biraz inceleyin çalıştırdığınızda. Bakalım şimdi bizim burada 65 yaş ve malul hangisi? Birisi checkbox 2, birisi checkbox 3. Burada da arkadaşlar şimdi adamın ikisi de olabilir seçeneği. İkisini de seçmiş olabilir. İkisini de seçtiyse biz fazla avantaj sağlayacak olanı seçeceğiz arkadaşlar kodda. Yani kişiye bırakmayacağız bunu. Kişi bütün durumunu seçti. Şimdi bakıyorum malul ve gazilik durumunda, malul emeklilik ve gazilik durumunda %75 indirim alıyor. Önceliğimiz bu olacak. Bu varsa bunu yapacak, şuna bakmayacak bile. Zaten burada daha fazla indirim alıyor. Ama bu yoksa 65 yaşa bakacak. O da yoksa indirim yapmayacak arkadaşlar. O yüzden önce gazilik durumuna bakıyorum. Gazilik durumu benim checkbox 2. Kodlara geliyorum arkadaşlar. If checkbox ui nokta ui demem lazım. Checkbox 2 nokta is check diyorum arkadaşlar. Evet, yani bu kodları da ezberlemiş olalım. Eğer checkbox 2 seçiliyse şimdi ödenecek tutara ben %75 hatta buraya şeyini de yazayım, açıklamasını da yazayım arkadaşlar. Ödenecek tutarda şöyle bir değişiklik yapalım. Önce indirim bedelini hesaplatalım. İndirim eşittir. Ne kadar indirim yapacaktı arkadaşlar? %75. %75 yani 0.75 ile çarpacağız. O kadar indirim yapacak. Ödenecek tutarın çarpı 0.75 diyorum. %75'ini bu şekilde alabilirim. Tabi bu durumda ödenecek tutarda ne olacak arkadaşlar? Olduğu halinden, ödenecek tutar halinden eksi indirim haline dönecek. Yani diyelim ki 100 liraydı. %75'i 75 lira yaptı. O 100 liradan da 75 çıkarıp 25 liralık geriye kalanı yazdırmam gerekiyor. Çünkü indirimi yaptık. Artık ödenecek tutar burada güncellendi. Evet, şimdi eğer checkbox 2 seçilmediyse arkadaşlar else Elif'le diyorum ki o zaman checkbox 3'e bak. Acaba o işaretlenmiş mi? 3'ü işaretlemişse bu sefer de ne olmuş olacak arkadaşlar? 65 yaş indiriminden yararlanacak. Bakalım. Ne demiştik burada? 65 yaş üstü checkbox üstü. Bu kişi veya engelli rapor olanlar %40 engelli olanlarınki de evet %40 engelli olanlar veya 65 yaş üstü. Bunlara uygulanacak indirimde arkadaşlar kaçtı? Bakıyorum. %50 idi arkadaşlar. Bunlara uygulanacak da %50 idi. Bunu şuradan açıklamasını yazalım. 65 yaş diyelim arkadaşlar. Bu sefer indirim eşittir ödenecek tutar çarpı
5 olacak arkadaşlar. Ödenecek tutar da yine ödenecek tutar, yani kendisinden indirimin çıkardığı haline güncellenecek. Eğer arkadaşlar hiçbir şey yoksa else bunu da tamamlayalım. Else'yi bitirelim. İndirimi sıfırda tutacağız arkadaşlar yine. Evet, şöyle hiçbir şey yoksa indirimi sıfırladık. Bakın bu if yapısı tamamen farklı. Şimdi line edit'larıma yazdıracağım. Yine arkadaşlar aynı şu, hiçbir if'in içine girmeden şununla aynı hiza. Bakın bunun aynı hiza olduğu zaman bunun içine girmiş olmuyoruz arkadaşlar. Ama girinti verirsek bu if'in içine girmiş oluruz. O yüzden şu hizayı, yani şuraya devam ediyorum bakın. Kaybetmiyorum hizamı. Buradan devam ediyorum. UI nokta line edit 2 idi galiba. Bakalım arkadaşlar şimdi yazdıracaklarımıza. Line edit 2'ye su tüketim bedelini yazdıracağım. Nokta set text diyorum. Burada şimdi arkadaşlar yazdırırken string olarak dönüştürerek yazdıracağım. Bunun içine yazdıracağım. Bakın burada bir şey daha kullanacağım. Yazdırdığım verileri hep round kullanarak yazdıracağım. Round yuvarlamak demek. Şimdi ondalıklı hane çok fazla gelebilir. 7-8 tane ondalıklı hane gelebilir. Biz onu istemiyoruz. 2 ondalıklı hane gelecek şekilde yazdıracağım. Diyelim ki 89,1, 5, 7, 8, 9, 10 diye gidebilir arkadaşlar. Böyle uzun uzun 10 diye gitmez de 1, 5, 7, 8, 0, 1, 2 diye uzun uzun bir ondalıklı hane olabilir. Biz bunu böyle yapmayalım. 1, 5 diyelim, bitirelim. Yani 87,15 gibi. Sadece virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde ayarlayalım. O yüzden de round diyorum. Bu fonksiyonu kullanacağım. Yine parantez açıp kapatacağım. Burada yazdıracağım su tüketim bedeliydi herhalde. Su bedeliydi. Su bedeli virgül 2 diyorum arkadaşlar. Bu 2 virgülden sonra gösterilecek basamak sayısı arkadaşlar. Line edit 2'ye su bedelini ondalıklı olarak 2 haneli yazdır dedim. Yuvarladım. String'e dönüştürüp text line edit 2 diye text'ine yazdırdım. String'e niye çevirdik arkadaşlar? Çünkü veriyi alırken de string alırız, veri yazdırırken de string yazdırırız demiştik. Bakın burayı kopyalıyorum. Burayı çünkü bu kodu çok kullanacağım. Bakalım şimdi buraya KDV su line edit 3 geliyorum arkadaşlar. Sadece su bedeli yerine KDV suyu seçiyorum. Tabi burayı 3 yapmayı unutmuyorum. Kopyala yapıştırlara dikkat ediyoruz. Devam ediyorum. Atık su bedeli line edit 4. Burayı 4 yapıyorum. Burayı atık su bedeli yapıyorum. Atik su bedeli arkadaşlar. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Line edit 5'e bakalım. 5 yapıyorum. 5'te arkadaşlar KDV atık suyu seçiyorum. Line edit 5. Şuraya geldim. KDV atık suyu seçiyorum. Line edit 6'ya geliyorum. 6'da arkadaşlar indirimleri yazdırıyorum. KDV 6'da indirimleri yazdırıyorum. 7'de de ödenecek tutarı yazdırıyorum. Ödenecek tutarı yazdırıyorum. Bunu silelim. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Programı bir kontrol edelim. Hatta şu bilgileri buraya alalım. Sonra biz de bunlara bakarak hesap makinesiyle kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle küçülterek şurada tutacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle alayım. Diyelim ki 30 metreküp su tüketti. Mesken olsun. Ailede yaşayan kişi hem 6 kişi olsun hem de elektronik kartlı sayacı olsun. Bakın bu durumda elektronik kartlı sayaç daha avantajlıydı. Biz bunu öncelemiştik. Bunun olması gerekiyor. Buna göre hesap yapması gerekiyor. Yani tamamını birinci kademeden hesaplaması gerekiyor. Önce herhangi bir indirimi olmasın. Hesapla diyelim.
Şimdi bize şeyleri yazdırdı. Bunları bir kontrol edelim arkadaşlar, verileri. Ben şöyle denemiştim daha önce de. Şimdi 30 metreküp birinci kademe olduğuna göre biz kaç tane hesaplatacağız arkadaşlar? 27.95. 27.95. Şuraya geliyorum. 27.95 diyorum. Çarpı 30 metreküp. Evet, 838,5 bakıyoruz. 838,5. Şimdi KDV'si %1'di. 838 doğru. Atık su bedeli bunun yarısı olur. 419, bu da doğru arkadaşlar. KDV atık suda bunun %10'uydu. Bu da doğru. İndirim yoktu. Bunların hepsini şöyle topladığımızda 1300 lira. Evet, 1300 lira civarı zaten doğru. Şimdi bakın, şunun hiçbir etkisi yok. Çünkü bu öncelikliydi. Bakın tekrar hesaplatıyorum. Yine aynı veri. Bu olmadan ailede yaşayan 6 kişi üzerinden seçelim. Daha fazla bir ücret çıkması gerekiyor. Bakın 1856 liraya çıktı. Mesela 65 yaş, bunu da test edelim arkadaşlar isterseniz. Verileri siz de test edin. Şöyle şimdi 30 metreküp ikinci kademeden hesaplanması lazım. 39.66 39.66 çarpı 30 diyorum. 1189. Bakın burada. KDV'si doğru. Atık su bedeli yarısı doğru. Bunun %10'u KDV'si doğru. İndirim yok. Toplamı bunu veriyor. Peki malul gazi ve 65 yaş üstü iki indirimi de olsun. Bakın bu durumda da gazi ve malulen emekliliği öncelemesi lazım. Tekrar hesapla diyorum arkadaşlar. Bakın 1392 lira indirim aldı. Şimdi bunu kaldırsam da yine aynı indirimi alır. Çünkü öncelenen buydu. Bunu yaparsam daha az indirim alır. Bakın bu sefer 928 lira indirim aldı. Ödenecek tutar 928 oldu. İşletmeyi seçelim arkadaşlar. İşletmede bunların zaten bir önemi yoktu. Seçmiş olsak da olmasak da. Sadece şu değeri değiştirecekti. Bakalım. Şimdi şuradan hesap makinesini biz de açalım arkadaşlar. İşletmede neydi? 56.28'di. Hatta bunu da 56.28 diyorum. Çarpı 30 metreküp 1688.4 doğru. KDV'si 16. Şimdi atık su bedeli arkadaşlar yarısı, ancak ben eğer işletmeye elektronik kartlı sayacı koyarsam arıtma tesisini koyarsam bu yarı dörtte birine düşmesi lazım. Bakın otomatik olarak hem KDV'si hem de kendisi değişti. Bu kişi 65 yaş üstünden faydalandı. Bu işletmelerde 65 yaş üstü ve malulen emekli ve gaziler için bir indirim var yok bilmiyorum. Ben var olarak kabul ettim arkadaşlar. Yani kişi 65 yaş üstüyse işleten herhalde indirim vardır diye düşündüm, bilmiyorum. Yoksa da bunu iptal edersiniz siz. Vardır diye düşünerek indirimini de verdik arkadaşlar. Evet, siz de bu hesaplamaları yapın arkadaşlar. Bizim de yanlış gördüğünüz bir şey olursa yorumlara yazın. Bir sonraki uygulamamızda görüşürüz arkadaşlar.